Selam arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle epoksiden magnet yapıyoruz. Biliyorsunuz ki düğün, nişan, kına hediyelikleri olarak çok popülerler. Gelin birlikte vaftiz töreni için bir sipariş hazırlayalım. Kullandığımız ürünleri şöyle kısaca bir göstereyim. Şimdi yapımına geçelim. Ben yurt dışında yaşadığım için her ürün Türkiye'de olmuyor maalesef. Aşağıya koyduğum linkten benzerlerine magnet kalıplarına ulaşabilirsiniz. Ben magnetlerimi 2 katta yapıyorum. İlk kat için yaklaşık 120 gram kadar epoksi hazırladım. Epoksim 2'ye 1 oranla 40 gram sertleştirici, 80 gram da epoksi koyuyoruz. Karıştırıyoruz güzelce. Kalıp ölçülerimin çapı 4.9, kalınlığı da 1 santim. Az bir miktar şeffaf epoksiye altın yaprakları ekledim. Onları güzelce eziyorum içinde. Diğer bir boyam da beyaz rengi. İlk olarak kalıbıma beyaz rengini döküyorum. Daha sonra da altın yaprakları döküyorum. Bu şekilde metalik yapraklarla, çiçeklerle çalışırken ben her zaman 2 katta yapıyorum. Çünkü epoksinin bazen yüzeyinde kalabiliyor ve ele gelebiliyorlar. Daha kaliteli ve pürüzsüz bir görüntü için ben bu şekilde tercih ediyorum. Pürmüzle hava baloncuklarını aldıktan sonra 24 saat kurumaya bırakacağım. Pürmüzü ilk defa kullanacak arkadaşlar için pürmüzü epoksinin üzerine çok uzun süre tutmamanız gerekiyor. Aksi halde epoksi ve kalıp birbirine yapışabiliyor ve kalıptan çok zor çıkıyor. Hatta çıkarken kalıbınız zarar görebiliyor. 24 saat sonra ilk katımız kurudu. Şimdi ikinci katını döküyoruz. Gene yaklaşık 120 gram kadar epoksi hazırladım. Eğer siz ne kadar epoksi hazırlayacağınızı bilmiyorsanız aşağıya koyacağım linkten ölçülere girerek ne kadar hazırlamanız gerektiğini bulabilirsiniz. Bir 24 saat daha geçtikten sonra kalıptan çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi hafif taşmalar olmuş yanlarında. Önemli değil, zımparayla onları yok edebiliriz. Yön olarak fark etmez. Siz hangi tarafı beğendiyseniz o yönünü kullanabilirsiniz. İkinci gün biliyorsunuz kalıptan çıkarmıştık. Ben zımpara işlemi için bir gün daha bekliyorum. Yanlarını tırnak törpüsüyle keskinliğini almak için törpülüyorum. Magnetlerimizin yanlarını gold metalik bir kalemle en az 2 kere olacak şekilde boyuyorum. Bu işlemden sonra yaklaşık 4-5 gün kadar tamamen kurumasını bekleyeceğim epoksinin. Daha sonra kesme işlemine geçeceğiz. Buradan sonrası opsiyonel arkadaşlar. Eğer elinizde benim gibi kesim makinesi varsa kendi stickerlarınızı kendiniz kestirebilirsiniz. Sticker'ı bu şekilde yapmaya karar verdik müşterimle. Bunu bastırıyorum öncelikle. Bastırdıktan sonra da kesim matıma yerleştireceğim. Kesim matına doğru ve ölçülere uygun yerleştirdikten sonra makineme yerleştiriyorum. Ben Silhouette markasının Portrait 3 modelini kullanıyorum. Gördüğünüz gibi kağıdın sağ, sol, üst köşelerinde ve altta bazı çizgiler var. Makine bunları tarayarak nereden kesmesi gerektiğini biliyor. Evet, stickerlar kesildi. Bu şekilde görünecek. Stickerlarını kendileri yapamayacak arkadaşlar. Tabii ki kendi özel metinlerini, isimlerini matbaalardan veya Instagram sayfalarından kesilmiş şekilde temin edebilirler. Silikon tabancasını güzelce ısıttıktan sonra direkt arkasına yapıştırıyorum. Son olarak da magnetlerin üzerini güzelce sildikten sonra kutularına yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar, siparişimiz hazır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yaklaşık 12 gün kadar süren bir süreç. Epoksinin tamamen kurumasını beklememiz gerekiyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tür videolar için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer sorularınız varsa bana Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın.